Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan poğaça tarifiyle geldim. İster kahvaltı sofralarınıza isterseniz çocukların beslenmesine hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra bir tane yumurta akı ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada hamuru birkaç dakika kadar daha yoğuracağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. Hamuru masaya alıyorum. Hamurumu 1-2 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamur ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Hamurunuzu çok fazla mayalandırıp çok fazla tepsi mayası yaptığınız zaman ister istemez maya kokabilir. Maya kokmaması için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Un serpip hamuru masaya aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin hepsinin eşit olması için büyük parçalardan başlayarak küçüklerine ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. 15-20 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim. Bezelerin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ayrıca sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Biraz sıvı yağ sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi açıp hazırlayabilirsiniz. Tereyağını koyuyorum. Tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edin. Masayı çok az yağladım. Çok fazla yağ sürmeyin. Bezelerin üzerine de biraz yağ sürerseniz daha güzel oluyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ben iç malzemesi için beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı kullandım. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Poğaçaları videoda görüldüğü gibi hazırladım. Bu şekilde 10 dakika kadar tekrardan dinlendiriyorum. Dinlenme aşamalarına lütfen dikkat edin. Bu şekilde dinlendiği zaman çok daha kolay şekil alıyor. Ben poğaçayı biraz fazla yumuşak istediğim için hamuru ekstra yumuşak tuttum. Daha rahat şekil vermek için isterseniz biraz daha un ekleyip daha sert bir hamur yoğurabilirsiniz. Bu şekilde şekillendirdim. İsterseniz gül şeklinde sarıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz eğer bu şekilde yapamıyorsanız. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarıp kabardılar. Dışı çıtır, içi yumuşak, kat kat tel tel poğaçalarımız oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler için doku testine geçiyorum. Biraz uzaktan çektiğim için biraz basık duruyor. Ama az önce de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Sizler poğaçaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.